Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay ve pratik bir şalvar dikeceğiz. Şalvar için 2 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde kumaşımız var. Kumaşın genişliği çok fazla olduğu için ben bunu 90 santim yapacağım. Yani şöyle ölçüyorum. Burası 90 santim. Şöyle 90 santim genişlikte yeterli. Ama daha geniş istiyorsanız buradan daha fazla pay ekleyebilirsiniz. Yani kumaş ekleyebilirsiniz. Hatta şöyle 5-10 santim fazla kesiyorum. Yani istediğiniz genişlikte kesebilirsiniz. Ama 1,5 metre santim genişlikte çok fazla. Şimdi bunu kesiyorum. Bunu kestim ve buraya bırakıyorum. Şimdi kumaşımı ikiye katlıyorum. Şimdi kumaşımı bu şekilde ikiye katladım ve şimdi de 4'e katlıyorum. Şöyle 4'e de katladım. Şimdi kumaşımı ben şöyle 4'e katladım. 1 Bak şöyle göstereyim. 1 2 3 ve 4. Kumaşımın burası kumaşımın kapalı olan kısmı. Aynı şekilde burası da kapalı olan kısmı. Yani kat kısmı. Hem burası kat kısmı hem de şu taraf kat kısmı. Kesmeden önce mutlaka şalvar kumaşınızı yıkayın. Hatta soğuk suyla değil, sıcak su veya ılık suyla yıkayın. Çünkü çekme payı oluyor. Şimdi bu açık olan kısmından bakın şöyle açık. Buradan aşağıya doğru 40 santimden işaretliyorum. Şurası 40 santim. Ve şu taraftan da arkadaşlar buradan da 20 santimden paça genişliği işaretliyorum. Paça genişliğini istediğiniz genişlikte de işaretleyebilirsiniz. Ben 20 santimden işaretliyorum. Şöyle burası 20 santim. Hatta elinizle şu şekilde ölçebilirsiniz. Şurası 20 santim. Şimdi şöyle göstereyim size. Bakın şu şekilde. Ve şu parçayı çıkaracağım. Önce cetvelle çiziyorum. Şu mezur yerini, yani işaretlediğim yerini çiziyorum. Bu şalvardan Bursa'da çok giyiyorlar. Şimdi kesiyorum hemen. Yanları dikişsiz. Dilerseniz yanlarına cep yapabilirsiniz. Şimdi burayı da kesiyorum. Şu kısmını. Kapalı kısımda, o yüzden şöyle keseceğim. Ve kestim. Şimdi topluyorum şalvarı. Önce bu alt kısmını dikeceğim. Şu şekilde iki parça. Şöyle size gösteriyorum. Şöyle buradan başlıyorum dikmeye. Diğer ucundan bitiriyorum. Şöyle A kısmını birleştirdim. Bakın şu şekilde. Üst tarafından da görün. Şu şekilde. Yani paraşüt şeklinde bir parça elde ettik. Şimdi şalvarın ön ve arka ortasını birleştireceğim. Tarafı. Şimdi ben ters tarafına çevirip hemen birleştiriyorum. Daha net göresiniz diye düzden işaretlemiştim keserken. Buralar ön ve arka ortası olacak. Burada 40 santimden işaretlemiştim. A kısmını aşağıdan kesmiştim. Şimdi bu 40 santimi dikiyorum. Aynı şekilde
bu tarafı da dikiyorum. Şöyle. Şunu da dikeceğim. Yani ön ve arka ortasını dikip getireceğim. Şu şekilde ovarlığa da çektim. Beyaz ip olsaydı daha güzel olurdu. Ama siyah ip vardı ve ben değiştirmedim. Siyah ile çektim. Şimdi bu A parçasını alıyoruz. Yani bu paraşüt şeklinde olan parçamızı alıyoruz. Şu şekilde. Şu iki ucu şöyle bakın. Birini ön ortasının dikişine getiriyoruz. Birini de arka ortası dikişine getiriyoruz. Tabii ki şalvarda ön ve arka fark etmiyor. Benim şu anda diktiğim şalvarda. Şimdi bunu tam bu orta kısmına bakın. Şu uç kısmını şu dikiş yerine yerleştiriyorum. Şöyle yerleştirdim. Ve buraya bir iğne takıyorum. Şu yanlarını yetişebildiği kadar paçalarına doğru yerleştiriyorum. Yetişebildiği kadar paçalarına doğru yerleştiriyorum. Neredeyse paçanın ucuna geldi. Tam gelmese de. Aynı şekilde bu tarafı da şöyle iğneyle yerleştireceğim ki göresiniz. Belki yeni şalvar diken, sıfırdan yeni şalvar diken arkadaşlarımız, kardeşlerimiz olur. Onun için iyi anlasınlar diye. Farklı şalvar modellerini kanalımda bulabilirsiniz. Farklı yörelere ait farklı şalvar modellerini de kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi bir tarafını yerleştirdim. Şöyle. Şimdi yine şu uç kısmını alıyorum. Tam bu dikişin üstüne yerleştiriyorum. Şöyle yerleştirdim. Ve paçalarına doğru dikeceğim şöyle. Paçalarda da nereye kadar yetiştiği gelebiliyor. Aynı şekilde bu tarafı da şöyle dikeceğim. Ve biraz önce iğnelediğim arka tarafı da aynı şekilde. Şu şekilde şalvarımızı diktik. Böyle. Paçalarını dikmek için böyle 3 santim genişliğinde parça kestim 2 tane. Şöyle. Bu parçaları alıyorum. Şöyle göstereyim. Yüzleri birbirine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Her iki kumaşın yüzleri birbirine bakacak şekilde böyle yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra şu şekilde dikeceğim. Diktikten sonra getireceğim. Size bir daha göstereceğim. Ondan sonra bir işlem daha yapıldı. Bunu da bu şekilde yapacağım. Şimdi paçasını diktim. Şimdi bu şekilde yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirdim ve diktim. Şimdi bir işlem daha yapıyorum. Şu diktiğim parçayı şöyle katlıyorum. Şu şekilde tersine doğru katlıyorum. Yani şalvarın tersine doğru. Ondan sonra şöyle dikeceğim. Bakın. Şöyle üstünden bir dikiş katlayıp bir dikiş yapıp getireceğim. Şu şekilde. Şöyle paça kısımlarını diktim. Aynı şekilde bunu da diktim. Aynı şekilde bunu da diktim. Ve şimdi sıra geldi kemer kısmına. Kemer kısmını şöyle yarım santimden katlıyorum. Ondan sonra 2,5-3 santim genişlikte de dikeceğim. Şu şekilde. Böyle yarım santimden katladım. Şu genişlikte de dikeceğim.
Şimdi bunu bu şekilde dikip getireceğim ve şalvarımız bitmiş olacak. Böyle şalvarın kemer kısmını da diktim. Şu şekilde. Şimdi bu uç kısmından 2 milimden bir dikiş daha, 2-3 milimden bir dikiş daha geçeceğim. Böyle çünkü görüntü olarak daha güzel oluyor. Şuralarında şöyle bir dikiş daha geçip getireceğim. Şu şekilde üst kısmından da 2-3 milimden şöyle bir dikiş geçti. Şalvarımız şimdi bitti ve lastiğini geçireceğiz. Lastiğini geçirmek için ben şu kısma şöyle açıklık bırakmıştım. Çengelli iğne ile lastiğini geçirebilirsiniz. Ben şöyle overlock'un cımbızıyla geçireceğim. Şalvar dış giyim olduğu için ben bir tane lastik geçirdim ama 2 tane lastik geçirmenizde fayda vardır. Yani 2 lastik geçirmenizi tavsiye ederim. Şimdi bunu kesip bağlayacağım ve şalvarımız bitmiş olacak. Arkadaşlar buraya kadar eğer videomu izlediyseniz lütfen videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Bana destek olmak amacıyla videomu sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Ve şalvarımız bitti. Şu şekilde. Şöyle size göstereyim. Şöyle son halini de göstereyim. Görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hoşça kalın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videomdan görüşürüz.